Soğanlarımız da iri doğranacak. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Çok basit bir yemek tarifim olsun. Patatesleri hesaplarken 300 gramdan hesaplayın kişi başına. Patatesleri iri doğrayacağız. Yemeğin içine çok fazla bir şey katamıyorsak ne yapacağız? En azından görselini güzelleştireceğiz. Lezzetini güzelleştireceğiz. Az malzemeyle de görüntüsü çok güzel olan yemekler yapabiliriz. Patatesler aynı yahnilik gibi büyük doğranacak. Patatesler hazır. Soğanlarımız da iri doğranacak. Patateslerin şekline benzeyecek. 2 tane defne yaprağımız var. Soğanın içine ortadan 2'ye bölünmüş 3 diş de sarımsak atıyoruz. Malzememiz bu kadar. Arkadaşlar malzemeyi doğradık. Olması gereken malzeme sadece burası. Yemek çok gariban görünüyor. Yemeğin içine bir tane de kapya biber doğrayın. Varsa doğrayın, yoksa doğramayın. Şart değil. Sadece sunumda görselliği güzel olsun diye kapya biber doğradım. Tabii ki biraz da lezzet verir. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Önce yağımızın bir ısınmasını bekliyoruz. Çok fazla değil ama. Yağımız hafiften ısındı. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanları çok fazla yakmayacağız. Sadece kavuracağız. Soğanların içinde ortadan bölünmüş 2 diş de sarımsak var. En son yemeğin bitiminde unutmazsam 2 diş sarımsak daha kullanacağım. Soğanları kavurma işlemine başladık. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Burada defne yaprağımız var. Defne yaprağını ben de ılık suyu ısladım. İçine attığımız gibi dağılmasın diye. 2 tane defne yaprağı, üçüncüyü katmıyorum. Defne yaprağının kokusu ağır geldiğinden dolayı. Arkadaşlar soğanların çiğ kokusu gitti. Şöyle bir gösterelim. Fazla kızartmayacağız, kavurmayacağız. İçine 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası boşaltıyoruz. Domates salçasıyla beraber kırmızı biberleri boşaltıyoruz. Soğanları dağıtmadan bunları güzelce bir kavuracağız. Salçanın çiğ kokusu gidecek. Midemizde yanma ekşime yapmayacak. Salçayı da iyice bir kavuracağız. Her zaman dediğimiz gibi hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar. Salça dibine sarmaya başladığı zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız dibine sarmaya başladı. Patatesleri ilave ediyoruz. Salça patateslerin, biberlerin her tarafına değmiş olacak. Değmiş olacak ki piştiği zaman patateslerde dağılma olmayacak. Fazla nişastasını atmayacak. Pişmiş olmasına rağmen çiğ bir görüntüsü olacak. Yani canlı bir görüntüsü olacak. Çok fazla kavurmayacağız patatesler. Sadece tek amacımız salçayı patateslerin, biberlerin üzerine tam manasıyla değdirmek. Sıra geldi su ayarlamasına. İlk verdiğimiz 1 bardak su soğuk olacak. Ondan sonra sıcak su verebiliriz. Hem salçamızın renginin daha güzel çıkmasına sebep olur. Hem yemeğimizin daha lezzetli olmasına sebep olur. Yemeğimizi şöyle bir rahatlatalım. Bundan sonraki suyunuz sıcak olabilir. Çok sulu bir yemek olmayacak. Sadece patateslerin üzerine geçecek kadar. Toplamda 4 su bardağı suyu ilave ettim. Şöyle baktığınız zaman patateslerin üzerine geçiyor. Kapağını kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz. Ola ki taşmasın diye kaynamasını bekleyeceğiz. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz kaynadı. Tekrar kapağını kapatıyoruz.
Altını kısıyoruz. Kısık ateşte için pişmesini bekliyoruz. Yemeğimizi kontrol edelim. Tabii önce şu soğanları bir gösterelim. Daha önce de söylemiştim. Patateslerin görüntüsü çiğ olacak, içi pişmiş olacak diye. Hemen şöyle bir çevireyim tekrar. Patatesler çiğ gibi görünüyor. Ortasından böldüğümüz zaman içinde diş görüntü olmayacak. Eğer diş görüntü varsa patates pişmemiş demektir. Görüyor musunuz? İçinde diş görüntü yok. Bastığımız zaman da püre gibi pişmiş olacak. En ufak bir sorun yok yemekte. Şu parçaladığım parçayı da içine atayım. Yemeğin sosuna bir yoğunluk verir. Sıra geldi baharatlarını vermeye. Tuzunu atıyoruz yeteri kadar. Ben 2 çay kaşığı attım. Tabii siz ne kadar seviyorsanız o kadar. Az bir karabiber. Az bir de pul biber atıyoruz. Bundan sonra buna baharat atmayacağız. Şöyle bir daha karıştıralım. Bir diş de sarımsak atıyor. Çok ince doğranmış sarımsak. Yemeğimizin altını kapattık. Yemeğimizi ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimizin kapağını bir açalım. Yemeği ne kadar dinlendirirsek o kadar yoğunlaşır. O kadar patateslerin nişastasını atar. Yemekteki görselliğe, canlılığa bakın. Hiçbir rengini kaybetmedi. Defne yaprağını kullanırken çok dikkat edin. Defne yaprağı lezzet verdiği kadar da yemeğin lezzetini bozar. Elinizden geldiği kadar defne yaprağını az kullanmaya çalışın. Tabii ki bu şart değil. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Elinizde hangi peynir varsa ondan yapabilirsiniz. Yemeğimiz bu. Benim bütün gayretim evde bulunan malzemelerden yemek yapabilmek, sizlere onu göstermek. Yemeği şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.